bayramlar. Bugün 24 Mayıs 2020. Evlerimize sığınıp sığdırdığımız hayat, eskiden belirlediğimiz takvime göre ilerlemeye devam ediyor. Ben de eskiden olduğu gibi büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperek hepinize şeker tadında harika bir bayram diliyorum. Biliyorum, nerede o eski bayramlar diyorsunuz. Anlıyor ve ekliyorum. Nerede o eski normaller? Eskiden evlerimiz, işten döndüğümüz, dinlendiğimiz, ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte vakit geçirdiğimiz mekanlardı. Şimdi çoğumuz için internet aracılığı ile işimizi de yaptığımız ofislere dönüştü. Nerede o eski ofisler? Ofis bir işletmeyi veya bir hizmeti yönetmek üzere organizasyonel faaliyetlerin yapıldığı alandır. Bu alan birkaç metrekare olabileceği gibi yüz binlerce metrekare de olabilir. Ofis binaları amaca uygun olduğu sürece her yerde inşa edilebilir. Ofis kelimesi Latince officium'dan geliyor. Antik Roma'da bir yerden çok bir grup yönetici insanı ve çalışmasını anlatıyordu. Yani o zamanlarda ofislerin duvarları yokmuş. Bir tür mobillermiş. Klasik antik çağda ise ofisler çoğunlukla bir saray ya da tapınağın parçası. Genellikle parşömenlerin tutulduğu ve din bilginlerinin çalıştığı oda. Bilim insanları, yöneticiler, arkeologlar, yazarlar ve şairler de bu odalarda çalışmaya başlıyor. Biriken yazılar artık duvarları doldurup bugünkü kütüphaneleri oluşturuyor. Orta çağda muhasebe hesapları ve diğer idari işler için daha fazla meslek grubuna ofis gerekiyor. 15. yüzyılda artan nüfus nedeniyle kilise, hükümet, askeri ve ticaret kullanımları arasında ayrımlar gelişiyor. Sonra Kraliyet Donanması ve Doğu Hindistan şirketi ilk ofis binalarını ve 1726'da da yapılan Ripley Building bugünkü modern ofislerin temellerini sağlamlaştırıyor. Bugünün ofisleri neye benziyor? Covid-19 pandemisinden hemen öncenin o kamaştıran ofisleri. Örneğin Googleplex yerleşkesi 300 bin metrekare. Intel milyonlarca metrekarelik ofis alanlarına sahip. IBM ya da Microsoft'un ofisleri ve daha nice şirket. Yüz binlerce metrekarelik alanlar kullanıyorlar. Sadece yazılım şirketleri değil, diğer şirketler de çalışanlarını organize halde bir arada çalıştırmak için milyonlarca dolar harcıyor. Intel son 2 yılda 1 milyon metrekarelik ofislerini daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyor, renovasyonlar yapıyordu. Duvar renklerinden ofis mobilyalarına kadar yapılan değişiklikler yalnızca kozmetik amaçla yapılmıyordu elbette. Amaç, inovasyonu teşvik etmek ve insanların gruplar halinde verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlamaktı. Intel'in 3 milyon metrekarelik ofislerini denetleyen Kurumsal Hizmetler Direktörü Neil Tanmore, yapılanların yetersiz kaldığını bile söylüyordu. Pandemi nedeniyle 2 aydan uzun bir süredir kitlesel evden çalışma deneyi yaşanıyor. Covid-19 birçok işletmeyi konfor alanından çıkmaya zorluyor ve onları çağa uyumlanmaya, yazılımlara yatırımlar yapmaya itiyor. Morgan Stanley ve Barclays gibi tipik finansal şirketler bile dijitale adapte oluyorlar. Daha önce uzaktan çalışmayı engelleyen güvenlik sorunlarına çözümler buluyorlar. Bu gibi şirketlerin birçoğu durumun çok korkutucu olduğunu ama aynı zamanda çalışanlarının aslında daha üretken olduğunu da fark ettiklerini söylüyorlar. Bazı analizler çalışanların daha uzun mesai verdiklerini gösterdi. Çocuklar okula döndüklerinde üretkenlik artışının nasıl olabileceğini siz hayal edin. Şimdi ekonomik durgunluğu değerlendiren yatırımcılar maliyetleri düşürerek hayatta kalma moduna geçiyorlar. Ve ofis alanı için büyük sabit giderler de ilk tasarruf kalemleri arasında gibi görünüyor. Salgın başladığından bu yana Google'ın ana şirketi Alphabet 2 milyon metrekareden fazla ofis alanı anlaşmasından geri çekildi. Nationwide CEO'su Kurt Volker bir açıklamasında teknolojik yeteneklerimize yıllardır yatırım yapıyoruz ve bu yatırımlar sayesinde %98 oranında evden çalışma modeline hızlı bir şekilde geçtik diyor. Neymiş? Teknoloji yatırımı. 2022 yılına kadar işlerin normale dönmeyeceği konusunda hemen herkes hemfikir. Öyleyse ofis kiraları düşüyor mu? Amerika için Newmark'ın üst düzey yönetici müdürü ve ulusal araştırma başkanı Alexander Paul, elimizde henüz ofis kiralarının ne kadar düşeceğini belirlemek için yeterli veri yok diyor. Ama yakında önemli ölçüde değişeceğini de bildiklerini ekliyor. Kiralar tarihsel olarak ekonomik gerilemelere tepki vermede yavaş. Uzmanların ortak görüşü orta vadede kiraların düşüşe geçeceği yönünde. Amerika'da rekor işsizlik, benzeri görülmemiş bir ekonomik kriz ve uzaktan çalışma uyanışı ile 2,5 trilyon dolarlık ofis emlak piyasası yatırımcıları çok endişeli. Onlar gibi başka sektörlerden de birçok şirketin hala çok azı bu değişime hazır.
Çoğu SARS, deli dana hastalığı ve 9-11'den sonra endüstrinin yaşayacağı söylenen ama gerçekleşmeyen kıyamet kehanetlerine işaret ediyor. Hatta düşündüğümüzden daha çabuk unutuyoruz. 11 Eylül'den sonra da kimsenin tekrar yüksekte olmak, orada çalışmak istemeyeceği varsayılıyordu diyorlar. Cushman and Wakefield'ın bir raporuna göre ofislerde kişi başına düşen alan 2009'dan bu yana yaklaşık %8 küçüldü. Sosyal mesafe kuralının bunu tersine çevirebileceğine dikkat çekiliyor. Squarefoot CEO'su Jonathan Wasserstrom, ikinci çeyreğin şirketi için çok kötü olacağını kabul etmiş. Ancak ofisin ölme ihtimali %0'dır ve bugünkü durum uzaktan çalışmanın uzun vadede daha iyi olduğu anlamına gelmez diyor. Cushman and Wakefield'ın üst düzey yönetici müdürü Brian Bertol, "Bence dengeli bir denklem olacak, daha rahat bir yoğunluğa sahip olacağız ancak alanda daha az insan olacak" diyor. Gayrimenkul yatırım şirketi CBRE'nin kıdemli ekonomik danışmanı olan Spencer Levy, teknoloji endüstrisinde bazı şirketlerin esnek çalışma modelinden uzaklaşmaya başladığını söylüyor. Ancak pandemiyle birlikte birdenbire insanların çalışmak için bu alanlara ihtiyacı olmadığını fark ettiklerini de kabul ediyor. Yine de o, insanların bir arada çalışmayı isteyeceklerine inanıyor. IBM'in çalışanlarını 2017'de ofislere geri çağırma nedeni, insanlar bir araya gelip etkileşimli çalıştıklarında daha üretken oluyorlar düşüncesiydi. Yanlış da değil. Belli gruplar bir arada çalışmalı. Bu nedenle Silikon Vadisi'nde çoğunlukla bilişim sektöründe çalışan onca yazılım, bilişim, tasarım şirketleri gibi daha yaratıcı işlerle uğraşanlar için o kadar eğlenceli ofisler tasarlandı. Bu ofisler inovasyonu destekliyor. Grup halinde ve rahat mekanlarda yapılan görev odaklı çalışmaların verimliliği, özgün tasarımı, üretimi, yeni çözüm fikirlerini artırdığı biliniyor. Bazı uzmanlar bir araya gelip çalışmalı, evet, ama her görevde buna gerek yok. Üstelik bu ortak çalışmaların da eskisi gibi olması gerekmiyor. Bazı iş dalları, bazı uzmanlar evet belli sıklıkla bir araya gelecekler gibi. Ama o eski klasik 9-6 ofis mesaisi aslında Covid-19'dan çok önce değişmeye başlamış. Silikon Vadisi'ndeki yazılım şirketlerinin ofislerinin ilk öğretim öncesi çocuklarımızı götürdüğümüz kreşlere benzeyen, neşe vaat eden mekanlar olduğunu söyleyebiliriz. Baksanıza, hayal edebileceğiniz her tür eğlenceli şey var. Sanki çalışma yok. Ya da eğlenerek verimli bir çalışma var. Değişen çalışma disiplinleri ve alışkanlıkları yenilikçi ve daha serbest, özgürlükçü bir anlayışla yatayda organize olan ve ilgi çekici büyük vaatleri olan ofisler inşa etti. Artık bölgede neredeyse yazılım şirketlerinin tamamı benzer durumda. Bu dünyaya da yayıldı. Yeni normalde hibrit çözümler bulunacak gibi. Ortak alanlar, kişisel çalışma alanları, buluşma, toplanma alışkanlıkları değişecek. Yeni çalışma alanları, yeni çalışma mobilyaları yaygınlaşacak. Yeni yazılımlar konuşulacak, bir başka bölümde anlatırım. Çoğu çalışan da artık kalabalık ofislerde bir masanın başında saatlerce mesai vermeye hevesli değil. İşveren de o kadar insan için yüksek giderlere katlanmak istemiyor. Ortak bir nokta aranıyor şimdi. Uzaktan çalışmak hem çoğu şirketin hem de çalışanların tercihi gibi görünüyor. Çalışanlar saatler süren yolculuklardan kurtuluyor, trafik rahatlıyor. Dünya daha az kirleniyor. Çalışanlar ulaşımdan kazandıkları zamanı daha iyi değerlendirebiliyor. İşverenler sadece kira giderlerinden değil, ofis giderlerinden, ulaşım, yemek, ikram ve ağırlama gibi birçok kalemden tasarruf sağlıyor. Bazı işler elbette evden yapılamaz. Bir grubun trafikte olmaması bile iş yerinde çalışmak zorunda olanlara bir rahatlık sağlamıyor mu? Görünen o ki haftada birkaç gün ofislerde, kalan sürede de evden çalışılacak. Böyle büyük bir çoğunluk var. Yeni normale dair birkaç öneri. Beyaz, dijital yaka çalışanları için. Öncelikle bu dönemin sonsuza dek böyle gideceğini düşünüp ümitsizliğe sürüklenmeyin. Bugünlerin size kazandırdığı yeni bilgi ve tecrübelerin ileride işinize yarayacağını düşünün. Yeniliklere açık olun. Ben evden çalışmaya yatkın değilim demeyin, ezberleri bozma zamanı. İşinizi bilgisayar, tablet, akıllı telefon, bir yazıcı ile yapabiliyorsanız kendinize evde bir çalışma alanı yaratmaya başlamalısınız. Ofis mobilya tasarımcılarının yaratıcı çözümlerini inceleyin. Planlı olun, işe başlama ve bırakma saatinizi belirleyin. Mola vermeyi unutmayın. Kendinizi kanıtlamaya değil, işinizi iyi yapmaya odaklanın. İş-yaşam dengenizi yeniden değerlendirin. Saatlerce masa başında hareketsiz oturmayın, egzersizler yapın. Buna zaman var. Sektörünüze ilişkin yenilikleri takip edin. Yazılımları daha etkin kullanmaya çaba gösterin. Yazılım sorun çözmek içindir.
Beyaz yakalı ofis çalışanları olan işverenler. Ülkemizde bu yeni normali anlamaya çalışan ve gerekli hamleleri hızla yapan güçlü markalar var. Hevesle ve takdirle takip ediyorum. Ancak bazıları hala şaşkın bir şekilde gelenekselci yaklaşımlarıyla her şeyin eskisi gibi olacağını düşünüyor. Oysa yeni normal ona uyum sağlayabilen ve ortak üretime katılanlarla kurulacak. Akıllı yatırımcı zamanın ruhunu iyi okur, esnektir ve hızlı hareket eder. Yeniliklere açık olun. Ofis giderlerinden sağladığınız tasarrufları ihtiyacınız olan yazılımlara ve dijital altyapınıza yatırım yaparak değerlendirin. Sektörünüzle ilgili her yeni bilgi ve araştırma sonuçlarını takip edin. Siz takip edemiyorsanız danışmanlık alın. Yatay organizasyonlara yönelin ve yönetimde şeffaf olun. Yeni normale uygun iletişim, pazarlama, satış stratejileri hazırlayın. Yapılan araştırmalar çalışma sürelerinin uzadığı yönünde, evde ne kadar çalıştığını bilemiyorum ki diye endişe etmeyin. Çalışanların performanslarını değerlendirmek için yararlanabileceğiniz yazılımlar var. Dijitale hak ettiği yeri verin, uyumlanmaya çalışın. Dijital medyada reklam ya da iletişim stratejilerinin önemini kabul edin. Dijitaldeki varlığınızı değerlendirin. Nasıl algılandığınız, ne yaptığınız kadar önemli. Kurumsal kimliğinizi yenileyerek iletişim stratejinizi dijitale taşıyın. Moda oldu diye bir yazılım almayın. Sizin için en doğru yazılımları araştırın. Hazır yoksa geliştirilmesi için tasarım ve yazılımcılarla iletişime geçin. Mümkünse yeni fikirlere yatırım yapın. Yeni çözüm arayışlarını destekleyin. Dijitalin sunduğu iletişim gücünü ve yazılımları daha etkin kullanmaya çaba gösterin. Yazılım sorun çözmek içindir. Dövünenlerden değil, övünenlerden olmanız dileğiyle. Uzaktan çalışmanın bütün avantajları sizinle olsun. Sendromsuz pazartesiler. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.